Romanya'nın Vaslui ilçesindeki Tanălcu'daki Roman Ortodoks Kilisesi'nin manastırında akıl hastası olduğu iddia edilen Irina Sorsini'nin 2005 yılında Peder Daniel ve 4 Ortodoks liderliğindeki bir şeytan çıkarma ayini sırasında öldürüldüğüne karar verilen bir vakaydı. Kutsal Üçlü düzeninin bir parçası olan Hristiyan rahibeler davası Romanya medyasında geniş yer buldu ve uzun zaman yargılamanın ardından bir rahibeye 7 yıl, bir rahibeye 6 yıl ve diğer 3 rahibe ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Sorsini'nin erkek kardeşi de dahil olmak üzere Tanako sakinlerinin çoğu onun şeytanın ele geçirmesinden muzdarip olduğunu inanmaktaydı. Adli tıp görevlisi olan Dan Giorgi, Sorsini'nin ölüm nedeninin ambulansta verilen aşırı dozda adrenalinden kaynaklandığını iddia etmişti. Fakat gerçekten de öyle miydi? Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Aralık 1989 Romanya devriminin ardından resmi olarak devlet ateizmi destekleyen Romanya Sosyalist Cumhuriyeti çökmüştü. Bu da komünist Romanya'da Hristiyanlara yönelik zulmün sona ermesinin yanı sıra ülkede Hristiyan manastırcılığında yeniden canlanmasıyla sonuçlandı. Ocak 2005'te 23 yaşındaki Marina Irina Sorsini Tanako Manastırı'na taşındı. Parçalanmış bir ailede doğdu ve babasının intiharının ardından erkek kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyüdü. 19 yaşındayken Almanya'da dadı olarak çalıştı ve ardından bir aile içinde yine çalıştı. Yetimhaneden bir arkadaşı Tanako Manastırı'nda rahibe oldu ve onunla rahibe olması için teşvik etmişti. Kısa süre sonra ayin sırasında kıkırdamaya başladı ve Nisan ayına kadar zihinsel durumu kötüleşti. Yerel psikiyatri hastanesinde doktorlar hastalığına şizofreni teşhisini koydu. 2 haftalık bir tedavi süresinden sonra manastır gözetimine bıraktılar. Sorsini'nin arkadaşları da onun hiçbir zaman akıl hastalığı belirtisi göstermediğini belirtmişti. Erkek kardeşi şeytanın içine girdiğini gördüğünde onunla birlikte olduğunu ifade etti ve ayrıca onu şeytanın ele geçirdiğinden de muzdarip olduğunu iddia etmişti. Daniel Petre, manastırın 29 yaşındaki rahibiydi. Olaylardan 10 yıl önce memleketi Vaslui'de bir futbolcuydu. Spor veya hukuk okumak istediği Bükreş Üniversitesi'ne kabul edilmeyince Yaş Üniversitesi'nde dini eğitimler almaya başladı. Bir yıl sonra memleketinden bir iş adamı şehrin yakınlarındaki tepelerde bir manastır inşa etmesine yardım etmesi için onu işe aldı. Çalışmalarına devam etmesini bekleyen yerel bir psikopos tarafından atandı. Kendisini manastırın yönetimine adamak için üniversite eğitiminden de vazgeçmişti. Peder, Sorsini'nin sadece bir akıl hastası olmadığını, daha çok şeytan tarafından ele geçirildiğini düşünüyordu. Daha sonra şeytanı insanlardan haplarla çıkaramazsın diyecek ve şeytan çıkarmanın gerekli olduğunu iddia edecekti. İsa göğe yükselişine anma ayine katıldıkları sırada rahibeler onu kendine vurmasında dahil olmak üzere şiddetli hareketlerinden alıkoymak için onun ellerini ve ayaklarını bağladılar. Onu odasına kilitlediler. Birkaç gün sonra kollarını gererek onu çarmıha gerdiler ve meş edebilmek için bir kiliseye taşıdılar. Rahibe Nicolata'ya göre Sorsini şeytani bir şekilde ele geçirilmiş, diğerleriyle aynı zamanda zapt edilmişti. Ayrıca rahibe Sorsini zapt edilmeseydi ya kendini öldürebilirdi ya da başka birini öldürebilirdi demişti. Sorsini ile ilgili olarak rahibe Sorsini kendisini bağlamayıp ona yardım etmemiz için bize yalvardığı, kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğini biliyordu demişti. Sorsini bilekleri ve alnı daha sonra kutsal yağlarla mesedildi ve 3 gün kilisede tutuldu. Küfür etmesin diye ağzı bir havluyla sardılar ve dudaklarını kutsal suyla ıslatarak şeytanın kovması için dua ettiler. Sorsini daha sonra odasına taşındı ve çözüldü. Peder onu görmeye geldi ve pedere göre o iyileşmişti. Daha sonra kendisine ekmek ve çay verildi, yedikten sonra bayıldı. Rahibeler onu uyandıramadılar ve nabzın zayıf olduğunu hissederek ambulans çağırdılar. Ambulanstayken kendisine 6 doz adrenalin verildi fakat hastaneye vardığında ölmüştü. Zincirlerin el ve ayak bilekliklerini bıraktıkları izleri fark eden doktorlar hastanedeki polise haber verdi. 2005 otopsisi onu susuzluktan, bitkinlikten ve oksijen yetersizliğinden öldüğünü iddia etmişti. Peder ve ona yardım eden 4 rahibe cinayet ve bir kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmayla suçlandılar. Savcılar Peder için ömür boyu hapis cezası istedi ancak 2007 yılında 14 yıl hapis cezasına çarptırılırken rahibeler 5 ila 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pek çok kişi Peder'i desteklemek için mahkeme sonunda hazır bulundu ve kararın açıklanmasından rahatsız oldu. Temyiz Mahkemesi cezasını 7 yıla indirdi ve Peder cezasının 3'te 2'sini çektikten sonra Kasım 2011'de şartlı tahliyle serbest bırakıldı. Sorsini'nin cenazesi sırasında mezarına indirilirken gök gürültüsü duyuldu ve Peder Tanrı'nın iradesinin yerine getirildiği sonucuna vardı.
Rumen Ortodoks Kilisesi manastırı kapattı ve pederin cübbesini çıkardı. Ancak 2014 yılında ölüm nedeninin aslında ambulansta verilen aşırı dozda adrenalinden kaynaklandığı tespit edildi. Sorsini aşırı dozda adrenalinden ölmüştü. Pederin verdiği demeçte, "Bana sormayın. Hakimler neden buna dikkate almadı bilmiyorum. En büyük adam hareket etmediğini gördüğünde ambulans aramam oldu. Ambulansla gelen sağlık görevlilerinin fazla adrenalin vererek hayata döndürmeye çalışması yüzünden öldü sanırım. Ambulans çağırmasaydım keşke. Şimdi iyi olurdu," dedi. Tanako'da birçok kişi Sorsini'nin akıl hastası değil, gerçekten ele geçirilmiş olduğunu ve pederin ona yardım etmek için elinden geleni yaptığını iddia etmeye devam etmekte. Rahibe Veronica, "Onu gerçekten öldürmüşler gibi değil. Onu bıçaklamadılar veya vurmadılar. Canlı olarak hastaneye götürdüler," demişti. Christian Mungi'nin yönettiği 2012 yapımı Beyond the Hill filminde Tanako davasından esinlenilmiştir. Ayrıca 2017 yılında yayınlanan The Crucifixion"da Tanako'daki şeytan çıkarma ayinine dayanmaktadır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.